Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün sporcularda testosteronla ilgili konuyu anlatacağım. Bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Spor yapan arkadaşlar da testosteron eksikliği nedeniyle online olarak başvurabiliyorlar. Arkadaşlar şimdi normal şartlarda evrensel olarak dünyada bir testosteron yani ortalama bir testosteron seviyesi yok. Kararlaştırılmış bir testosteron seviyesi yok. Alt sınırlar olarak belirlenmiş seviyeler var. Bunlar da böyle çok böyle keskin sınırlar değil. Avrupa Üroloji Birliği 350 nanogram bölü desilitre. Amerikan Üroloji Birliği de 300 nanogram bölü desilitreyi alt sınır olarak kabul etmiş. Yani diyor ki hastada eğer hipogonadal yani işte cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu ya da motivasyonda azalma gibi şikayetler var ve bu değerlerin altında ise o zaman siz testosteron tedavisi verdiğiniz zaman kişi bundan fayda görür diyor. Bu şikayetlerle beraber olması lazım bu laboratuvar değerlerinin. Şimdi sporcularda durum biraz farklı. Sporcularda testosteron çok kıymetli, çok önemli. Kas gelişiminde, spor performansında oldukça etkili. Dünya Doping Komitesi diyor ki testosteron kullanamaz diyor sporcu. Dışarıdan bu tür anabolik maddeler alamaz diyor. Ama diğer yandan baktığımızda yıllarca spor yapan, özellikle kondisyon sporu yapan, işte güreş gibi, maraton gibi ya da kilo kısıtlaması yapması gereken sikleti olan sporcularda testosteron düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Aslında testosterondaki bu düşme fizyolojik mi yoksa patolojik mi? Bunun tam ayrımı yapılamıyor. Burada tabloda gördüğünüz gibi siz uzun süre spor yaptınız, haftada işte 6 gün işte 3 saat spor yaptınız. Beklenen şey normal şartlarda testosteronda bir azalma. Ne oldu? İki durum ortaya çıkıyor arkadaşlar burada. Bir fizyolojik bir adaptasyon durumu ortaya çıkıyor burada sağda tabloda gördüğünüz gibi ya da patolojik bir durum ortaya çıkıyor. Sizin testosteronunuz hem düşüyor hem de hipogonadal şikayetler meydana geliyor. Hem de spor performansınız da azalıyor. Spora karşı isteksizlik meydana geliyor. Performansınızda düşme meydana geliyor. Şimdi buna demişler ki, buna yıllar önce demişler ki spor yapan erkeklerde egzersiz hipogonadizmi demişler. Bu fizyolojik de olabilir demişler ya da patolojik de olabilir demişler. Çok gelen sorulardan birisi şu: ben spor yapıyorum, testosteronum düşüyor. Aynı zamanda cinsel isteksizlik ve sertleşme problemi de yaşıyorum. Ne yapmam lazım o zaman? Arkadaşlar eğer testosteron seviyeniz düşükse sizinle bir doktora danışarak testosteron tedavisi, replasman tedavisi yapılabilir. 300'ün altındaysa, şikayetleriniz varsa, spor yapmak istiyorsanız yapılabilir. Ama eğer vücudunuz buna adapte olduysa, 300'ün altında bir değerle gelen de bana çok oldu. 220'lerde, 200'lerde değerleri var kişinin. Kişi yıllardır aktif spor yapıyor ama hiçbir problemi yok. Mesela en son 1.71 geldi hastada. Hasta sporla ilgili hiçbir problem yok. Hayatından gayet memnun. Gerçi o hastada şey vardı. Cinsel isteksizlik vardı. Ereksiyon problemi yoktu ama cinsel isteksizlik vardı. Hasta gerçi finasteride de kullanıyordu ama sonuç olarak kişi bir adapte olmuş, spor performansında bir problem yok, ereksiyon problemi de yok. Hayatından da memnun bir yandan da baktığında. Bu hastalarda dediğim gibi yani testosteron replasman tedavisi kişinin durumuna bağlı. Bizim peki testosteron replasman tedavisinde, testosteronu yerine koyma tedavisindeki amacımız, hedefimiz ne? Hastanın testosteronunu optimal seviyeye çekmek. Optimal seviyeye ne? Yani en uygun fizyolojik seviyelere çekmek. Yani işte 600 ila 800-900 bandı arasında testosteronun kalmasını sağlamak bizim testosteron replasman tedavisinde uygulamak istediğimiz durum. Peki sporcu ne yapabilir? Dünya Doping Komitesi diyor ki testosteron alamazsın. O zaman antrenörler devreye giriyor. İşte bu durum zaten en çok aşırı antrenmandan meydana geliyor. Ya da işte kalori eksikliğinden, kalori alma eksikliğinden meydana geliyor. Çünkü kişi öyle bir sporda kalori harcıyor ki kendi kilo da vermesi lazım. Ama aldığı kalori verdiği kaloriyi karşılamıyor. Kalori eksik kalıyor. O zaman da testosteron düşüyor. Kortizol seviyesi artıyor ya da sporcunun kortizol seviyesi arttığı için kortizol hipogonadal aksı bozuyor. Hipogonadal aks bozunca gene testosteron seviyesi düşüyor. Bu kadınlarda çok bariz zaten. Kadınlar aşırı sporla uğraştığı zaman adetten kesilebiliyor. Adetten kesilmesi sebebi de ne? Hipogonadal aksın, FSH, LH gibi işte cinsel hormonların miktarının kanda düşmesi ve işte üreme sisteminin çalışmasının bozulmasıyla ilgili durum. Erkeklerde de aynı durum olabiliyor. Ama dediğimiz gibi en başa dönecek olursak bu durum
testosteron düşmesi sporcuda fizyolojik de olabilir. Yani normal bir adaptasyon süreci de olabilir ya da patolojik de olabilir. Patolojik olmasının ayrımında burada kriterler koymuşlar. Bu kriterler ne? İşte kişide kilo kaybı olmayacak, motivasyonda herhangi bir eksiklik olmayacak, %25 ila %50 civarında testosterondaki düşmeyi normal kabul edebiliyorlar. Eğer adaptasyon olduysa. O da çok ciddi bir düşme yani baktığımız zaman. Yani 200'lerde, 250'lerde rahat rahat gezebilir bir sporcunun testosteron seviyesi yüksek hacimli kondisyonla uğraşan, kilo vermesi gereken bir sporcunun testosteron seviyesi bu seviyelerde gezebilir. Dediğim gibi arkadaşlar, genel olarak sporcularda kronik olarak sporla uğraşan, yıllardır sporla uğraşan, kondisyon sporlarıyla uğraşan ve kilo vermesi gereken sporlarla uğraşan sporcularda testosteron seviyesinin düşük olması normal olabilir. Yani sonuç olarak bütün bu anlattıklarımdan anlayacağınız, eğer patolojik durum varsa, şikayetleri varsa patolojik de olabilir. Bir de arkadaşlar şeyi soruyor, kullanabileceğimiz bir supplement var mı testosteron arttırıcı? Buna yönelik bir supplement çıkarttık arkadaşlar. İçerisinde ashwagandha ile tonkata ile hariç her türlü bitkisel var, mineral var. Linkini aşağı ekleyeceğim. Onun isterseniz ilgilenenler buna ulaşabilir. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Kişinin beslenmesi, uyku düzeni, stresi bozuksa zaten supplementlerden medet ummak mucize olur yani. Öncelikle kişi testosteronu arttırmak için yaşam tarzına, kötü alışkanlıklarına uzaklaşmasına, diyetine, uyku kalitesine dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında dediğimiz gibi eğer çok isterse supplement kullanabilir. Genel olarak sporcularda testosteron seviyesi bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.